Arkadaşlar merhaba. Bugün Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ni gezeceğiz. 2015 yılında yapıldı bu. Türkiye'nin en büyük müzelerinden birisi. Giriş kısmı dışarıda pek çok sosyal aktivite alanları olan bir yer. Meşhur Göbekli Tepe'de ve diğer yerlerde çıkan çok önemli eserlerin sergilendiği müze. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ni beraber gezelim. Başka bir çağ olan Balıklı Göl heykeline doğru gidiyoruz. Urfa Adam heykeli, Balıklı Göl heykeli. Yaklaşık 9000 yıllık bir heykel. Tam ölçülerde, yani bir insan ölçülerinde yapılan, yaklaşık 1.80 boyunda. Neolitik döneme geçtik. Daha çok Göbekli Tepe'de bulunan kalıntıların sergilendiği alan. Meşhur leopar heykelbaşı, Göbekli Tepe ve diğer kazılarda çıkan taş. Kuş Akbaba heykelleri. Yine taş tepelerde çıkarılan insan figürlerinden bazıları. Yani gerçekten büyük bir müze ve tonlarca, yaklaşık 5000'e yakın büyüklü küçüklü eserin, bu tabii ki
küçük parçalardan bahsetmiyorum. Daha büyük parça, 5000'e yakın eserin sergilendiği bir müze. Burada taş devrinden kalan çakmak taşları. Tepede dikili taşların olduğu odayı birebir gerçek ölçüleriyle yaptıkları yerdeyiz şimdi. Tamamen birebir aynı ölçülerle. Bakın bu yaklaşık 5 metre büyüklüğünde dikili taşlar Göbekli Tepe. Her birinin bir insanı temsil ettiği düşünülüyor. Gerçekten hani bu müzenin bence en önemli bölümlerinden birisi bu oda. Bu bölge daha doğrusu söyleyeyim. Yani Göbekli Tepe'nin birebir aynısı, aynı içindeymişsiniz gibi hissettiriyor size. Bakın burada aynı o duvarları yaparak birebir aynısını bizim Göbekli Tepe videomuz da gelecek. Bilginiz olsun. Sonraki videolarda bu şekilde. Nevali Çöre. Burası da Urfa'ya yine yakın bir alan. Buranın taban duvarlarından. Kısaca Nevali Çöre'den de hemen bahsedeyim. Hilvan'da bir yer. Urfa merkeze yakın bir yer. Orayla ilgili de bir videomuz gelecek. Takip ederseniz yerinde orayı da görmüş olacağız. Bahsettiğim biraz önce Nevali Çöre'nin minyatür hali. Burası da Göbekli Tepe kadar hemen hemen eski bir yer. Nevali Çöre'nin betimlendiği alan. Burası da yine birebir şekilde tasarlanmaya çalışılmış. Oradaki tabii kazı çalışmaları devam ediyor. Belli bir kısmı da sular altında kaldı. Tarihi gerçekten oranın da eski önemli noktalardan birisi. Hemen hemen belli şekilde Göbekli Tepe'yi andırıyor. Yine dikili taşlar etrafta, ortada bir oda şeklinde. Tunç dönemi şeyler. Buna ait buluntular da artık metal kullanımı görünmekte. Ayrıntılı mücevher, süs eşyaları, tokalar, bileklikler bulunması. Artık metal dönemi. Yani metalin kullanılması farklı formlarda işlevsel hale gelmesini görüyoruz. O dönemde demir işleme atölyelerinin açıldığını gösteren canlandırma. Burada gerçekten bu heykel çok güzel bir betimleme olmuş. Çok gerçekçi duruyor.
Milattan önce 3000 yılında Anadolu ve Mezopotamya'da değerli ve gündelik metal kullanımında büyük bir artış olmuş. Yani artık metali kullanmaya başlamışlar. Bu bölgede de Lider mezarlığı var. Yani onu betimlemesini yapmışlar. İlk Türk çağına ait. Önemli olan artık mezarlar taş sandıkalar şeklinde. Yani oda mezardan önce taş sandıkalar içerisinde cenin pozisyonunda ölenleri gömüyorlarmış. Yanına da toprak kaplar koyuyorlarmış. Yani artık hem dinsel hem de kültürel anlamda mezarları, mezarcılık, ölümden sonra hayata inanma şeyinin başladığını görüyoruz. Bir çağdan bir çağa daha geçtik. Şu anda demir çağındayız. Artık buradaki buluntuların çoğu çok daha yeni şeyler. Daha gelişmiş medeniyetlerin bıraktığı şeyler. Tabii Urfa pek çok medeniyetin geçiş noktası, beşiği olmuş bir yer. Çok tarihi, kültürel zenginlikleri olan bir yer. Bu dönemlere ait de yani demir çağına da ait de pek çok kazı alanı, buluntu yerleri var. Heykeller, birçok keşfedilen yerler var. İşte bu da o döneme ait gerçekten çok detaylı, çok minik evlerdeki küçük heykelcikler. Yani küçücük heykellerin bile inanılmaz detaylarını yapmışlar o dönemde. Yine Asurlular döneminden, Yeni Asur dönemine ait Babil Sarayı kalıntıları. Yani o dönemki Babil İmparatorluğu'nun yani ülke sınırlarımız içerisinde tek kalan şey. Bu taban planıymış. Burada da zaten ayrıntıları anlatılıyor. Tek saray. Gerçekten enteresan. Günümüz inşaat temel koşullarını neredeyse birebir gösterir bir şey. Yarı insan, yarı hayvan heykeli. Tabii bu keşke tam ve sağlam bir şekilde çıkarılabilip getirilseydi. Şu an o taş bu şekilde ama özellikle Asur dönemine ait olması lazım. Aynen Asur dönemine ait o. Gerçekten müthiş, muazzam bir figür. Keşke böyle kırık, yarı parça şekilde olmasaydı da tam olsaydı görseydik. Bu döneme ait çok eserlerin çoğu çok gerçekten ayrıntılı ve ayrı bir güzel. Bakın bu tasvirlerin birçoğu bulunmakta. Bence bu müzenin önemli noktalarından biri ay tanrısı Sin'e ait olan betimleme ve heykelciklerin, kitabelerin olduğu yer. Bu özellikle Urfa'da yine merkeze yakın Somatar köylerinde yerde olan bir tapınak. Orada çok değişik figürler, şeyler var. İleriki zamanlarda oranın videosunu da çekeceğiz. Somatar köyü. Orada bulup çıkarılan ay tanrısı Sin'e ait olan
eserler. Bakın burada şu taş parçası bir kitabı. Burada çok eski bir yazı bulunuyor. Sultantepe kazılarında çıkan çivi yazısıyla yazılmış kitabeler. Gerçekten o dönemde kalan pek çok kitabe var böyle. Şurada da aslında neyle alakalı olduğunu, neler yazdığını çevrilerek ne yazdığını anlatmışlar. Gerçekten ayrıntılı olarak incelemek gerekiyor. Yine önemli figürlerden birisi boğa kabartması. O döneme tarihlenen bir. Yine Urfa bölgesinde bulunan Helenistik döneme ait eserlerin sergilendiği salon. Gerçekten burası da dolu dolu, büyük ve güzel buluntular var. Tabii hemen bu müzenin karşısında Roma mezarları var. Dağ mezarları. Hatta şuradaki betimlemede görülür hafif tepeye doğru olan mağara mezarlar hemen bu müzenin karşısında bulunuyor. Bir sonraki videomuzda oranın da ayrıntılı çekimini yapacağız. Yani meşhur Roma'nın mağara mezarları orada bulunmakta. Ve yine o dönemde bundan sandık, kapalı lahit mezarlar genellikle Roma dönemine ait. Hepsi yani. Bu da Helenistik döneme ait. İnanılmaz duvar süslemeleri, heykelleri, kabartmaları bulunuyor. Artık bu bölümde İslami döneme ait buluntuların olduğu yerdeyiz. Özellikle Harran'la çıkarılan tarihi eşyaları görmekteyiz. Burada Harran kazılarında çıkan
eşyalar. Ve Harran'da dünyanın ilk üniversitesi, önemli bir kale ve önemli bir medeniyetin yaşadığını biliyoruz. Onunla ilgili zaten Harran'da da aynen bu şekilde çektiğimiz, detaylı şekilde anlattığımız bir video yapacağız. Önümüzdeki dönemlerde Harran'la ilgili video da gelecek. Orada yerinde hem kalesini hem üniversitesini göreceğiz. Tabii tarihi Harran evlerini de göreceğiz. Buna bakın, mezar taşları İslami döneme ait. Hazreti İbrahim'in geçtiği, o bahsi geçen ayetin olduğu şey. Burada yine mezar taşlarındaki yazıtlar, o döneme ait heykel figürleri. Genellikle tabii mezar taşlarında olan. O döneme ait sikkeler, paralar ve müzenin tarihi alanlar kısmını bitirdik. Birazdan Mozaik Müzesi'nin olduğu tarafa geçeceğiz. Bu müzenin yerleşimiyle ilgili bakın, böyle büyük odaları, sunu yerleri, toplantı salonları var. Buralarda çeşitli zamanlarda etkinlikler düzenleniyor. Gerçekten bu açıdan da müthiş bir bina olmuş. Böyle hediyelik eşyaların satıldığı alana geçiyoruz. Burada burayla ilgili figürlerin olduğu yerler var. En son müze bitiminde buralarda bulunmakta. Arkeoloji Müzesi ile ilgili çok önemli bir şey söyleyeyim. Yaklaşık 30 bin metrekare kapalı alana sahip Türkiye'nin bu yönde en büyük müzesi. 5000'e yakın büyük ölçekli tarihi eser bulunmakta. Böyle küçük mini bir kahvesi de var. Yine buralarda hem gezip hem oturup, çünkü gerçekten çok yorucuydu. Kapalı alan gezinti bölgesi 4,5 kilometre. Yani neredeyse 4 kilometre yürümüş olduk. Bu yönden Türkiye'de önemli noktalardan birisi. Tabi burası önemli bir badire de şöyle atlattık. Burada 2022 yılında olan depremden hemen sonra, belli bir süre sonra aşırı yağmurlardan ötürü sel oldu. Bu gördüğünüz alan ve tabanı tamamen sular altında kaldı. Yaklaşık bir yıl boyunca aslında sular altındaydı. Yani sular altında kalmıştı, temizlendi ama tadilatları ve yenileme işlemleri, temizleme işlemleri sürüyordu. Ve tekrardan yaklaşık bir 6-7 ay önce ziyarete açıldı. Evet, karşıdaki Arkeoloji Müzesi, orayı gezdik. Şimdi aynı park içerisinde bulunan Mozaik Müzesi'ne doğru gidiyoruz. Şu oval şeklinde olan ve değişik bir yapısı olan bu Şanlıurfa Mozaik Müzesi'ni gezeceğiz birazdan. Dış görüntüsü de böyle. Her iki müze de aslında hemen tam şehrin göbeğinde bulunuyor. Bakın, karşı ileride Balıklı Gölü'nün olduğu yeri görmekteyiz. Bu karşı tarafta Roma mağara mezarları. Orayla ilgili ayrıntılı başka bir video yapacağız. Diğeri de zaten Arkeoloji Müzesi de hemen karşıdaydı. Şu anda bu Halepli Bahçe Mozaik Müzesi'ne gelmiş bulunmaktayız. Burası girişi. Her iki müzede de müze kart geçerli. Yine bu müzenin girişinde küçük hediyelik eşyalar, oturabileceğimiz alanlar bulunmakta.
Şu anda giriş yeri burası. Burayı gezeceğiz. Göstereceğiz. Evet. Mozaik Müzesi'nin konsepti böyle. Şimdi yerlerde işte Urfa bölgesinden, şehir merkezinden veyahut da yakın yerlerden çıkan mozaikleri yerleştirmişler. Ve siz de böyle küçük patika köprülerden üzerlerinden dolaşarak geziyorsunuz. Konsept olarak gerçekten çok güzel olmuş. Hatta buralar da cam şeyler, mini köprüler. Burada gözlemleme yerleri oluşturmuşlar. Burada ilk mozaiğimizi görelim. Bunlar tabi genel itibariyle Roma dönemine, Helenistik döneme ait mozaikler. Gerçekten çok acayip neler var. Burası Amazon villası, Amazon mozaiğiymiş. Ve burada ince uzun bir koridorda ilerliyoruz. Aşil mozaiği. Duvarda betimlemesi yapılan Aşil mozaiği. Burada bulunmakta. Hizmetkar ve zebra mozaiği bulunuyor. Bu gerçekten büyük bir kısmı 3/4 diye yazmışlar. Sağlam olarak şey yapılmış. Yani şu gerçekten tasvire bakın ya. Çok ayrıntılı ve çok güzel. Çok iyi korunmuş. Yani genel olarak renkleri bile, o canlılığı bile kendisinde barındırıyor şu anda. Tabi burası da sel döneminde yine bahsettiğim gibi sular altında kalmıştı. Belli bir dönem kapalı kaldı. Temizlenme ve diğer işlemleri halledildikten sonra ziyarete açıldı. Gerçekten harika bir müze bence. Yine yan tarafta çok büyük bir mozaik bulunuyor. Birçoğu yine günümüze kadar ulaşmamış. Yalnız şuradaki at tasviri ve yukarıdaki insan tasviri şöyle göstereyim. Gerçekten ne kadar güzel bir şey olduğunu gösteriyor. Avlanan Amazonlar mozaiğiydi. Bakın şurada bir kaplan figürü. Müthiş tasvir edilmiş yani. Ağaçlar, insanlar, ata binen gerçekten mükemmel. Kenar süslemeleri yani şu renk çeşitliliğine bakın. Duvardaki mozaik gerçekten mükemmel. Gerçekten çok etkilendiğim bir müze oldu. Mozaik Müzesi.
tabi gezintisi var. Yerlerde olan mozaikleri görüyorsunuz ama atmosfer ve şey gerçekten çok güzel. Tarz olarak e, çok beğendiğim müzelerden birisi oldu. Duvar süslemeleri, mozaikler ve cam köprüler, yapılan patika yollar gerçekten çok güzel. Genel anlamda Mozaik Müzesi gezimiz burada da bitmiş bulunmakta. Evet arkadaşlar, Arkeoloji Müzesi'nden sonra Mozaik Müzesi'ni de gezdik. Gerçekten güzel, tarzı, binası, atmosferi, her şeyi hoştu. Ee, Bugünkü küçük gezimiz bu şekilde bitti. Diğer videolarda Urfa'da ve Türkiye'nin diğer her yerinde yani böyle güzel gezi videolarımıza devam edeceğiz. Yeni konsept şeklinde çektiğim bu ilk videoydu. Bundan sonra da bizi takip edin. Videolarımızı beğenin, paylaşın. Daha çok güzel videolarımız gelecek.